Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik, güzel bir su böreği tarifim var. Lazanya yaprağından hiç uğraşmadan 5 dakika şıpşak nefis bir su böreği yapıyoruz. Hadi buyurun tarife. Şimdi suyumuz kaynadı. İçerisine bir yemek kaşığına yakın, yarım yemek kaşığı gibi zeytinyağı koyuyorum. 2 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Normal makarna haşlama suyu gibi. Şöyle biraz karıştırıyorum. Ve lazanya yapraklarımızı hemen birkaç dakika fosur fosur haşlamayacağız arkadaşlar, makarna gibi. 2-3 dakika 2 posta olarak yapraklarımı haşlıyorum. Altı koyuyorum. Hemen birkaç saniye biraz yumuşayacak, karıştıracağız ve soğuk suya çıkartacağız. Bu arada yan tarafta da 70 gram kadar tereyağım var. Şöyle göstermek istiyorum. Tereyağımı eritiyorum hemen yavaş yavaş. Karıştırmayı ihmal etmiyorum bu arada lazanya yapraklarımı. Birazdan çıkaracağım zaten. Sosla da çünkü fırında pişecek. Çok fazla hamur haline getirmemeliyiz. Hamur haline getirirse kırılır ve parçalanır. Fazla şişirmeyeceğiz. Evet. Dediğim gibi yanımda soğuk su içeren kasem var. Şöyle gösterebilirsem size. Bayağı soğuk suyum. Hemen bunun içerisine çıkartıyorum ki haşlanması devam etmesin. Dediğim gibi normalde lazanya yaparken hiç haşlamadan yapıyoruz zaten. Sosuyla zaten yeteri kadar yumuşuyor. O yüzden çok fazla hamur yapıp eritip parçalamaya gerek yok. Şimdi ikinci postamı atacağım. Çok lezzetli oluyor ama hamur açmaya vakti olmayan, hamur açmayı sevmeyen veya bilmeyenlere hemen pratik bir su böreği oluyor. 6 tane daha koyacağım. Bu şekilde haşlayıp soğuk suya çıkarmaya devam edeceğim. Bu arada yanda da tereyağım eriyor gördüğünüz gibi. Kısık ateşte yakmadan eritiyorum. Şimdi bir avuç maydanozumu küçük olarak doğradım. Şöyle ufak bir kalıbımı, beyaz peynirimi de maydanozuma ilave edeceğim ve peynirlerimi iri iri rendeleyerek değil, biliyorsunuz su böreğinin içindeki peynirler biraz iri olur. Çatalımla bastırarak, benim peynirim biraz sert olduğu için zorlanıyorum ama yağlı yumuşak bir beyaz peyniriniz varsa daha güzel bölebilirsiniz. Şimdi ben bunların hepsini minik minik böleceğim, ezeceğim ve maydanozla karıştıracağım. İç harcımızı da hazırlamış olacağım. Şöyle bir patates ezme aparatım var. Ondan yardım aldım. Peynirim dediğim gibi çok sert olduğu için ama şimdi halloldu. Şimdi sosum için 2 yumurtamı karıştırma kabıma alıp güzelce çırpıyorum. Şöyle hemen yarım çay kaşığı kadar, bir fiske derler ya, tuz ilavesi yapıyorum. Yumurtamı biraz çırptıktan sonra da sütümü ilave ediyorum. 1 bardak da ılık oda sıcaklığında soğuk süt koyuyorum. Şimdi erittiğim ve biraz ılıttığım tereyağımı ilave ediyorum. 70 gram kadar, çok fazla değil. Sıra geldi böreğimizi hazırlamaya. Şimdi bu hazırlamış olduğum karışımı bir 2 kepçe dibine yayıyorum borcamın. Dibini biraz fazla sulu bırakıyoruz ki hem yapışmasın hem de altlar güzel pişsin diye. Böyle bir fırça yardımıyla da borcamın her yerine yaymaya çalışıyorum. Şimdi bu sudan geçirdiğimiz, haşladığımız lazanyalarımızı dizmeye başlıyoruz.
Dediğim gibi sadece 3'er dakika haşladım. Çok fazla haşlamadım. Çünkü zaten bunlar aynı lazanya yapar gibi sosla da yumuşayıp pişecekler. Aksi takdirde çok aşırı yumuşar ve parçalanır, patlar. Şöyle bir tanesini ikiye bölüp o şekilde koydum. Hemen sosumu üzerine yayıyorum. Yine 2 kepçe. Bu sos lazanya yapraklarımı yumuşacık yapacak ve lezzetlendirecek. Ben her katına koymuyorum. Peynir koymuyorum. Su böreğinde de aslında konmaz. Birkaç katta bir konur ya da orta katına konur. Şimdiki katıma koyacağım. Yine bir yaprağımı ortadan 2'ye kesiyorum. Kenarlarına bunu yerleştiriyorum. Tekrar sosumu bir kepçe olarak koyuyorum. Çünkü bu katına peynir koyacağım. Şöyle hemen elimle rastgele yayıyorum. Bunun üstüne bir daha koyacağım çünkü. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Çocuk bile yapabilir. Yine lazanyalarımızı yerleştiriyoruz. Borcamınızın ebatına göre lazanyalarınızı benim gibi kesip biçebilirsiniz. Şimdi tekrar bir kepçe sosumu koyuyorum. Bu kalan peynirimi de bu katını boşaltıyorum komple. Ve yayıyorum. Şimdi üstüne tekrar katımızı koyacağız ve finalini yapacağız. Evet. Bu kalan sosumuzu olduğu gibi bu üst kata boca ediyoruz. Bu sos iyice pişirecek ve şişirecek. 180 derecede fırınımı önceden ısıttım. Sesini duyuyorsunuz, fanının sesini. Fanlı olarak şimdi fırınıma vereceğim. Üstü biraz kızarana kadar. Bir 15 dakika 20 dakika piştikten sonra çıkaracağım. Üzerine ilave yapıp tekrar sokacağım. 20 dakika 180 derece fırında böreğim gayet güzel yumuşadı ve kızardı. Şimdi çıkarttım. 1 su bardağına yakın rendelemiş olduğum kaşar peynirlerini üzerine yayıyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Lezzete lezzet katıyoruz. Hem de daha güzel kızarıyor. Şimdi tekrar fırınıma vereceğim. Kaşar peynirlerim iyice eriyecek, kızaracak ve böreğimiz pişmiş olacak. Kızarsın, çıksın, görüşelim. Böreğimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Şimdi bir iç sıcaklığı geçsin çünkü görüyorsunuz hala fokur fokur kaynıyor. Ondan sonra kesip servis edelim. Evet arkadaşlar, nefis böreğimiz gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben sadece 15 adet yapraktan yaptım. Çok kalın olunca biraz fazla hamur geliyor bana. O yüzden daha ince yapmak için 15 yaprakla yaptım ama arzu edenler daha fazla da yapabilirler. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok leziz bir su böreği oldu. Yapılışı da çok kolay. Evet, şipşak yarım saatte hemen çok pratik, çok güzel bir su böreği hazırladık. Görüntüsünden lezzetini tahmin etmeniz gayet kolay herhalde. Hiç uğraşmaya gerek kalmadan hamur açmayı bilmeyenler ya da vakti olmayanlar, hamur açmayı sevmeyenler için tam bir tembel işi leziz bir su böreği hazırladık. Lazanya yaprakları bu konuda bize çok yardımcı oldu. Umarım siz de evinizde dener ve bu lezzeti tadarsınız. Şimdiye kadar denememiş olan ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Eğer ki ilk defa karşılaştıysak bu videoda
bildirim zilini açmak gerçekten çok önemli ki paylaştığım her yeni tarif hemen paylaşılır paylaşılmaz sizlere bildirilir. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Tariflerimi beğeniyor ve devamını arzu ediyorsanız, bana destek olmayı istiyorsanız sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşırsanız, bol bol emoji olsun yorum yaparsanız gerçekten çok müteşekkir kalırım size ve bana destek olmuş olursunuz. Çünkü YouTube algoritması dolayısıyla bolca izlenen, yorum yapılan ve beğeni alan videolar ön plana çıkıyor. Ama izleyip geçerseniz eğer videolarımız onca emeğe rağmen YouTube'un karanlık çöplüğünde kalıyorlar. Bu emeklere de yazık oluyor diye düşünüyorum. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Vaktinizden verdiniz. Umarım ki sıkılmamışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Ağzınız hep tatlı kalsın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.